Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Hatice ile dikişe dair hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pantolon etek dikimini göstermeye çalışacağım inşallah. Çalışmaya geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan Hatice ile hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Şimdi çalışmamıza geçelim. Kumaş olarak bürümcük kumaşım var. Çiften 160 santim eninde ve tek boy olarak kullanacağım. Eğer daha geniş yapmak isterseniz iki boy şeklinde alabilirsiniz. 42 beden altına tek boy yeterli geliyor. Bu şekilde yapılınca arkayı ve önü ayrı çalışacağım. Eğer kumaşınız kısıtlıysa arkayı ve önü ayrı çalışabilirsiniz. Kumaşımı 2 kat yaptım. Ön beden çalışıyorum. Belini lastikli yapacağız. Bel kısmını ayrı şekilde lastik bölümünü ayrı bir kumaşla vereceğim. Lastikli yapacağımız için bel ölçüsünü, basen ölçüsünü baz alarak yapıyoruz. Baseni 104 olarak aldım. Benim kumaşım esnek bir kumaş olduğu için ben bolluk payı vermeyeceğim. Normalde basen ölçüsü artı 8 santim bolluk artı 2 santim dikiş payı olarak verebilirsiniz. 3 santim olarak şuradan bir hat belirleyeceğim. Bunu yapmamın nedeni de aşağı doğru açılacak bir şekilde genişleyen bir pantolon etek dikeceğiz. 38-40 bedenler için oturuş yüksekliğini 28 olarak alıyorum. Bu hattı kapatıyorum. Beli lastikli yapacağımız için basen ölçüsünü baz alıyoruz. Ben baseni 104 aldım. 4'e böldüm 26. Bunu normalde ben esnek bir kumaşla çalıştığım için bayağı bir esniyor kumaşım. Bu şekilde kumaşınız varsa bu şekilde çalışabilirsiniz. Eğer kumaşınız dokuma kumaş hiç esnemiyorsa ona göre bolluk payını vermeniz gerekiyor. Bolluk payı vermeyeceğim. Ön oyuntu için 5,5 santim aldım. Oyuntuyu da belirledikten sonra basen ölçümüzle beli lastikli olduğu için basen ölçümüz ne kadar ise bel ölçümüz de o kadar oluyor. Oyuntuyu 5,5 almıştık. Yukarı doğru da aynı şekilde 5,5 alıyorum. Ve yuvarlama yapıyorum. Ve aşağı doğru bu çizgi hattı belirlemiştim. Buradan aşağı doğru şu şekilde göstereyim. Etek ucuna doğru bir sıfırlama yapıyorum. 3 santim bir genişleme yaptım. Diğer kenarda da aynı şekilde iniyorum. Ayrıca bel kısmında 4 santim bir düşüklük veriyorum. Şimdi kesime geçebiliriz.
Ön parçayı arka parçaya referans olarak kullanıyorum. Üzerine yerleştirdim. Burada sadece küçük bir değişiklik olacak. Kenarlardan normalde 2 santim arka parça fazla olacak. Ben 1 santim bırakabildim kumaşımdan dolayı. Kumaşınız yetiyorsa o şekilde bırakabilirsiniz. Arka A bölümünü de 11 santim olarak ayarlıyorum. Bu kısmı da belirledim. Yukarı doğru 8 santim şu kısma geliyor. Şöyle ön parçayı kaldırınca ön parçayı referans olarak kullandım. Sadece A bölümünü değiştiriyorum. Arka oyuntuyu da çiziyorum. Bu şekilde arka oyuntuyu da çizdim. Bu kısımları aynı alacağım. Çünkü bolluk payı vermedim. Eğer bolluk payı verseydim ön kısımlarda biraz daha daraltma yapacaktım. Aynı şekilde alıyorum. Bu kenardan zaten arka bölümde fazlalık veriyorum. Bu kısımda A'dan aşağı fazlalık vereceğim. Yani 2 santim normalde verecektim. 1 santim benim kumaşım yetmediği için. Bu santim 2 santim buradan 2 santim de buradan arkanın yan kenarları tarafından yukarı kadar fazlalık kısmı oluyor. İç boyda ise sadece A bölümüne kadar fazlalık oluyor. A bölümünü de arka A bölümünü de belirledikten sonra şöyle A'dan aşağı doğru çiziyorum. Çizdiğim hatları kesiyorum. Ve kesimi yapmış olduk. İlk önce yapmamız gereken ön ağları birleştirmek. Arka ağları birleştiriyoruz. Makinede bu kısımları dikiyoruz. A kısımlarını. A birleşimlerini yaptım. Overlock'la da temizledik. Şimdi yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştiriyorum. A dikişlerini dikişe denk getiriyorum. İğneliyorum. Bu kenarları da aynı şekilde iğneliyorum. En son yan kenarları kapatacağım. Bu dikişleri makinede dikip temizlemesini yapıyoruz. Bu dikişleri de aynı şekilde yapıp overlock'la temizledikten sonra şimdi yan kenarların dikişine geçiyoruz. Yan kenarlarında dikişini dikiyoruz. Yan kenarları da birleştirdikten sonra temizlemesini de yaptık overlock'ta. Dikişlerimiz yan kenarların bitmiş oldu. Şimdi bel kısmına geçiyoruz. Bel kemerini ayarlıyoruz. Bel kemerinin ölçüsünü de lastiğimize göre ayarlama yapıyoruz. İçinden rahat bir şekilde lastik geçecek kadar bir kanal, tünel yapacağız. Şu şekilde yerleştiriyorum. Overlock dikişiyle lastiğimi bu şekilde geçireceğim. Lastik genişliğim 5 santim. Aldığım kumaş ölçüsü 12 santim. Dikiş paylarını da bırakmış oldum. Lastiğin boy ölçüsünü de belinizden 5 santim kısa alabilirsiniz. Ben genellikle 38-40 bedenler için 65-70 arası lastik ölçüsünü alıyorum. Bu ölçü tabi değişkendir. Lastiğin esnekliğine göre de değişebilir. Burada bel ölçüsünü ise şu şekilde göstereyim ben. Şöyle belden esnek kumaş olduğu zaman, esnek kumaş çalıştığım zaman şöyle açıyorum ve bayağı bir açılıyor. O yüzden ben
Bu da yaklaşık olarak 3 parmak şeklinde. O da 5 santime, 3 parmak da 5 santime denk gelir. Normalde 4 santim aşağı yukarı yapıyordum. Bu daha çok esnek olduğu için 5 santime çıkardım. Bel kemerini pantolonun belinden kısa kestim. Burada öncelikle yapmamız gereken şu dikişi yapıyoruz. Pantolonumuz dikişli olduğu için dört bir kenarında işaret var. Burada da dört bir kenarını işaret aldım. Bunu yapmamın nedeni de dengeli bir şekilde yerleştirmek için. Çünkü kısa kestik kemer bölümünü. Yan dikişi de kapattıktan sonra şu şekilde yapıyoruz. Lastiği sonra geçireceğim. Önce kumaşı birleştireceğim. Dikişli kısmı orta kısma yerleştiriyorum. Denk getiriyorum. Dikişi dikişe iniliyorum. Çektirince fazlasıyla birbirine denk geliyor zaten esnek kumaş olduğu için. Makinede dikiyoruz. Bir kısım bırakacağız lastik geçirmek için. Bir kısım geçirmek için bırakıyorum. Dikmediğimiz kısımdan lastiğimizi geçiriyoruz. Sonra lastik dikildikten sonra o kısmı da kapatacağız. Lastiği geçirdikten sonra şu şekilde yerleştiriyoruz. 2 dikiş. Buradan ve buradan 2 dikiş yapıyorum. 2 dikiş yaptım pekiştirerek. Şimdi içeri yerleştiriyorum. Lastik geçirmek için boş bıraktığımız kısmı da dikişini yapıyoruz. Geçirmek için bıraktığımız kısmı da diktik. Giyerken rahatlık sağlaması için, lastiğin içeriden dönmemesi için ortadan bir dikiş gidiyorum. Ayrıca ben bazen ön kısımlarda lastik kısmını, büzgü kısmını çok bırakmıyorum. Genellikle büzgü kısmını arka kısma veriyorum. Lastik güzel esnekse ön kısımda büzgüsüz bırakıyorum. Sanki arkası sadece lastikliymiş gibi giyildiği zaman şu şekilde düz bir şekilde duracak. Bu tarz esnek kumaşlarda bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Lastiğin aynı şekilde açılabilmesi için ve dikişin kopmaması için bu şekilde lastiği çektirerek dikiyoruz. Bel kısmının orta dikişi de bitti. Bel kısmımız bitmiş oldu. Arkaya daha çok büzgü verildi. Ön kısmı büzgüsüz bırakmış olduk neredeyse. Şimdi paça kısmına geçiyoruz. Overlock çektim, temizledim. Kumaşınıza göre isterseniz normalde hep ben şu şekilde 3-4 santim şeklinde alıyordum. Bir kere kıvırıyorum. 4 santim şeklinde, 3 santim şeklinde alıyorum. Bir daha yapıyordum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben genellikle normalde bu şekilde yapıyorum. Şimdi overlock çekip tek bir şekilde katlayacağım. Paça bölümlerin dikişi de bitti. Şu şekilde çalışmayı bitirdim. Şöyle benim tam boyum 100 santim olarak ayarlamıştım zaten. Dikiş paylarıyla birlikte 100 almıştım. Beli ekleme yapınca dikiş payları da çıkmış oldu ve 100 santim kalmış oldu. Pantolonumuzun son şekli bu şekilde. Ben çiften kumaş kullanarak tek boydan yaptım. 42 beden altına tek boy yeterli geliyor.
Ama daha da geniş. Ben daha önce başka bir çalışma yapmıştım. Onda 2 boy kumaş kullanmıştım. Çiften kumaş olsa dahi. O daha tam bir pantolon etek, yani etek görünümünde olan bir pantolon şeklini almıştı. Bunu o şekilde yapmak isterseniz 2 boy kumaş almanız gerekiyor. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.